Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde pratik tarifler serisinin 9.sunu çekiyoruz. Pratik tarifler serisinin 9.su fıstık hellalı tost. Yani tostçu Erol'ün yapmış olduğu böyle çok ünlü fıstık hellalı tostu evde yapacağız. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarife bayılacaksınız. Hem çok kolay, inanılmaz pratik. İsterseniz fıstık hellayı dışarıdan alırsınız, isterseniz benim verdiğim tarifle yaparsınız. Böyle 5-6 çekim önce yapmıştım. Şimdi başta fıstık hellanın kısa halini size göstereceğim. Daha sonra malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Fıstık ekliyorum. Fıstıkları göbek attıra attıra 3 dakika boyunca kavurdum. İki su bardağı şeker ekliyorum. Su ekliyorum. Başta 1 su bardağı fıstık ekliyorum. İstediğim olay tam da bu. Karışımımdan alıyorum bir parça. Kavanozun içerisine aktarıyorum. Şu güzelliğe bak. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta ekmeğimi ortadan ikiye bölüyorum. Böyle çok taze ekmek bence kullanmayın. Normalde tostlara böyle çok aşırı taptaze ekmekler kullanılmaz, önerilmiyor. Ekmeğimi ikiye böldüm. Şöyle göstereyim. Benimki de bir parça taze aslında. Çok da bayat değil aslında. Bir parça daha bayat olsa daha da güzel olur. Üstündeki o fazla iç ekmeğini ayırıyorum. İçine koyduğumuz malzemelerin daha iyi lezzetini alabilmek için bence çıkarmakta fayda var. İçindeki ekmeği çıkardım. Şöyle düzlüyorum bir parça. Bu fıstık hellayı bir önceki paylaşımda tarifini paylaşmıştım. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız internetten de satın alabilirsiniz. Fıstık hella adı altında satılıyor zaten. Birçok yerde de satılıyor zaten bu. İlla internetten almanıza gerek yok. Ama bunu ben kendim yaptım. Kıvamda gerçekten 10 numara oldu. Şuna bakın ya. Çok güzel de kokuyor. Kahvaltıda böyle mis gibi böyle ekmeğin arasına koyup çayın yanında yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Bundan bir parça alıyorum ve ekmeğin üzerine aktarıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde bunu aktarıyorum. Bunu az veya çok ne kadar istiyorsanız kendiniz belirleyebilirsiniz. Bana yetecek kadar bunu ekledim ve her tarafına yayıyorum bunu. Bilerek spatula ile her tarafa eşit gelsin diye böyle spatula yardımıyla bunu gezdiriyorum. Böyle yanlara da gelsin. Ekmeğin her tarafında bu fıstık hellayı görmek istiyorum. Onun için şöyle yanlara doğru yayıyorum. Bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Her tarafına iyice gezdirdim. Bunu şimdilik bir kenara alayım. Böyle bir adet muz alıyorum. Bunu açıyorum. Böyle çıkarıyorum kabuğundan. Şu kenarındaki lifleri de alayım. Muzu ince ince doğruyorum. Bir tane muz yetmeyebilirse muz da tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Bu da sizin keyfiniz. Ben bir parça daha doğrayacağım. İkinci muzumu açtım. Muz doğrama işlemi de tamam. Bunu bir kenara alayım şöyle. Ekmeğimi getireyim. Ve her tarafına gelecek şekilde böyle gelişi güzel böyle muzlarımı ekliyorum bunun üzerine. Muzları daha sık ekleyebilirsiniz, daha az ekleyebilirsiniz, daha çok ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfiniz. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyin bunun içerisine. Benim için bu kadar yeterli. Ekmeği böyle de kapatabilirsiniz ama bende fıstık tozu var. Tostçu Erol'da yediğinizde de böyle fıstık tozu ekliyor üzerine. Böyle ben de üzerine fıstık tozu gezdiriyorum. Böyle boldan ekleyelim. Tostumuzun iç malzemesi hazır. Şimdi bunu kapatabilirim artık. Bir parça bastırıyorum. Tost makinesine atmadan böyle bir parça inceltmiş olalım bunu. Şimdi bunu tost makinesine atabiliriz. Tost makinesini fişe taktım. Altını böyle düşük ısıya getirdim. Çok yüksek ısıda yapmayın bence. Böyle dışı böyle kıtır kıtır yapacağız. Böyle yavaş yavaş ağır pişsin istiyorum. Bir 5 dakika bekledim. Isındı. Açıyorum altını. Tostumu tost makinesine ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Ekmek sert olduğu için başta bastırmanıza gerek yok. Biraz ısınsın, bir 30 saniye sonra bastırabilirsiniz. O zaman inceliğine kavuşacaktır zaten. Bir 30 saniye bekledim. Şimdi üzerine bastırabilirim artık. Üzerine bastıra bunu pişiriyorum. Şöyle açayım size inceliğini göstereyim. Gördüğünüz gibi ip ince oldu. Dediğim taktikle ip ince yapabilirsiniz. Ekmeğiniz sertse şöyle yapın. Elinizi ıslayın. Üzerine bir parça gezdirin. Çok fazla değil. Daha sonra dediğim taktikle üzerini kapatın. 20-30 saniye bekledikten sonra üzerine bastırın tost makinesinin, o zaman ip ince olduğunu göreceksiniz. 3-4 dakikadır bu şekilde pişti. Şimdi açıyorum. Bir parça bunu tereyağıyla iyice üzerine bulayacağım ki kıtır kıtır olsun. Böyle tereyağımı alıyorum ve her tarafına iyice gezdiriyorum. Böyle her tarafı tereyağına değsin ki ekmeğinize değer katın. Böyle çıtır çıtır olsun. Mis gibi lezzet tek atmış olacak bu arada. Güzel bir tereyağı kullanırsanız daha da güzel olur zaten. Tutuyorum, bir de böyle bir çevirelim. Aynı şekilde burayı da tereyağıyla iyice buluyorum. Oh, mis gibi kokmaya başladı bile ya. Gerçekten şimdiden heyecanlanıyorum. Bakalım nasıl olacak. O Tostçu Erol'da yemiş olduğum tosta benzeyecek mi, ben de merak ediyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Açıyorum. Bu tarafı da çok iyi kızardı. Bir çevireyim bunu. Şöyle tutuyorum ve
Dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Bunun kapağını tekrardan kapatıyorum ve bastırıyorum. Ne kadar beklerseniz o kadar çıtır olur. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle arada açacaksınız, kontrol edeceksiniz. Bu biraz daha böyle ister bana göre. Biraz daha ben böyle kıtır seviyorum. Çok da kıtır olsun istemiyorum tabii. Böyle altını açıyorum. Göstereyim, artık taşmaya başladı. Bu kadar yeterli, böyle katmer görüntüsünde efsane bir tost. Bunu alıyorum, böyle kaldırıyorum dikkatli bir şekilde. Böyle doğrama tahtasının üzerine alıyorum. Şimdi bunu tek başına yemeyeceksiniz zaten. Bunu böyle dilim dilim yapacaksınız. Sofrada kaç kişi varsa, 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi. Herkese böyle birer ikişer dilim düşecek ve katmer tadında efsane bir şey olacak. Çok da lezzetli oluyor. Bakalım benim yaptığım nasıl olmuş, güzel olmuş mu, ben de merak ediyorum. Başta bir bunu ufak dilimler halinde doğruyorum. Şuna bakın ya. İşte olay budur. Bunu böyle tutayım, tek tek tabaklara alayım. Şuna bakın. Efsane bir şey ya. Şöyle tabaklara diziyorum. Tostumu tabağa ekledim. Şunun görüntüsü bile yeter ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şu en orta kısımdan alıyorum bir tane. Çok iyi. Şunun güzelliği var ya. Oo. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Ha. Böyle katmer tadında bir tost. Muazzam, dört dörtlük. Muz ekstra bir lezzet katıyor buna zaten. Ya böyle katmer yapmanıza gerek yok. Çok uğraşmadan böyle çok kısa bir süre içerisinde, çok da pratik bir tarif zaten. Fıstıkella tarifini ben zaten verdim. Eğer onunla uğraşmam diyorsanız o da çok pratik bir tarif zaten. Onunla uğraşmak istemiyorsanız ya internetten satın alırsınız ya da bizim mesela burada Diyarbakır'da Gültekin'de satılıyor mesela bu. Eğer Diyarbakır'daysanız Gültekin'den bunu alabilirsiniz. Gerçi en son gittiğimde kalmamıştı. Ama kendilerinin yapmış olduğu bir yine fıstıkella var, yine bu şekilde. Ya açık olarak bile satılıyor, öyle söyleyeyim size. Şöyle devam ediyorum. Çok iyi ya. Yani gerçekten dört dörtlük. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Şöyle bir tane daha devam edeyim ben. Çok iyi. Özellikle böyle sabah kahvaltısında böyle en son tatlıya geçeceğiniz zaman bunu böyle yaparsanız dört dörtlük olur. Süper bir kapanış yapmış olursunuz. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.